Şili'nin belki de en güzel yönlerinden biri çok fazla park, bahçe ve küçük ormanımsı şeylerin olması. Şehir merkezin içinde bunlar çok fazla var. Zaten şehrin dışında onları söylemeye gerek yok. İnsanlar geliyor, çayını çorbasını içiyor, kahvesini içiyor oralarda. Tabii mangal yapmak yasak. Bizim gibi değil. Burası Beşiktaş'taki Yıldız Parkı'nı andırıyor ya. Şöyle şu an zaman böyle Barbaros Bulvarı gibi. Santa Lucia tepesine gidiyoruz. Bu da hemen şehrin içinde, merkezinde. Tarihi bir tepe. Küçük ayrıntıları içine girdiğimde anlatacağım. Şu an parktan oraya doğru yürüyoruz. Abi açık alandayız. Şuradayız. Saçmalıklardan biri de girişte yine kuyut işleri. Allah'tan derece ölçmüyorlar, kafayı yiyeceğim. Ya açık alana geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 10 numara 5 yıldızlı bir yer. Gayet güzel. Yani maskeler, bilmem neler. Efendim işte gel kayıt yapacağız, adını yazacağız. Kimlik numaranı ver. Ya demek istemiyorum ya. Bugün gerçekten yordu beni Şili ya. Bugün beni Şili yordu yani. Ne kaydı abi ya? Neyin kaydı? Bedava bir yer zaten. Gireceksin, 2 fotoğraf çekeceksin. Bir işte bu videoyu çekeceksin. Bir şeyler anlatacaksın. Çıkacaksın abi. Nokta nokta gideceksin yani en sonunda yani. Neyin maskesi, neyin kaydı, neyin imzası. Meşhur Santa Lucia. Şu büyük binaların olduğu yer hemen zaten Plaza de Armas. Çok yakın oraya. Abi şu olay mükemmel ya. Sanırım üzerindeki abimiz Poseidon. Denizler tanrısı Poseidon. Öyle. Evet, çıkalım bakalım. Şu an ikinci kata doğru çıkıyoruz. Bakalım kaç katlı, ne kadar yüksek. Şehri görüyor mu? Göreceğiz. Poseidon. Burası da o Poseidonlu arka tarafı. Şöyle yerlere araba illa bir yerden bir şekilde sokuluyor ya. Gayet güzel. Arnavut kaldırımlar. Burası da bir inceden işte Güllane Parkı'nın falan bazı bölgelerine benziyor. Ya park abi zaten. Park her yerde. Park işte ya. Hepsi birbirine benziyor ya. Şili'ymiş, Amerika'ymış, İstanbul'muş fark etmez. Ama dışarıdan bir park gibi gözükmüyor yani. Sadece o gördüğünüz işte Poseidon'un olduğu o yapı gözüküyor hafiften. Sanıyorsun ki yani bu sadece bir anıt herhalde. Tarihi bir açık hava müzesi gibi bir yer. Bakıyorsun bayağı böyle yollar, mollar, tepeler falan çıkıyor yani. Surprise. Hava güzel. Yani 14-15 derece vardır herhalde. İstanbul'un Kasım gibi falan. Şu an hava Santiago'da. Tabii siz şu an denize giriyorsunuz. Güneşleniyorsunuz. Biz de burada parklarda geziyoruz işte. Arka taraflardan böyle inip şehrin diğer taraflarına bağlanabiliyorsunuz. Burası da içindeki minik minik işte parklarda biri Ardens Sirkular yani işte Çember Park. Bayraklar burada da göndere çekilmiş. Evet buradan devam ediyoruz. Sanırım bu yol böyle tepelik olan bir
yeri var ve oraya doğru uzanacak karlı dağlar var. Ama karlı dağlar hakkında herhangi bir türkü yok. Reggaeton var. Tırmanıyoruz tepeye. Dur ablacım, dur ablacım ya, ablacım ya. Çoluk çocuk, çocuğun arabası, ağzında emziği, bu merdivenlerden yani. Çocuk da görmeyi versin ya. Baksana abi şuna ya. Bu kadar bu merdivenlerden çocuk çıkarılır mı abi? Böyle ara ara böyle yerler var. Burada yine o küçük minik parklardan banklar. Şimdi buradan ne çıkacağız? İşte şuradan az önce söyledim. Üniversite. Burası da Şili'nin Katolik Üniversitesi. 1800'lü yılların sonunda kurulmuş. Şili'nin en önemli ve en büyük üniversitelerinden biri. Aynı zamanda futbol takımı da var. Evet. Tepede bizi küçük bir kale bekliyor. Çok dar. Balta girmemiş ormanlardan. Ulaşıyorum Castle'a. Bayağı dar. Yani geniş omuzlarım inşallah orada takılmaz. Dedim ve takıldı. Ya ablacığım zaten götünden soluyorsun. Bir de maske mi taktın ya? Abi gerçekten anlamak çok zor bu insanları. Bu Şilileri gerçekten anlayamıyorsun ya. Yiyorlar ha, maskeyi takmıyorlar, yiyorlar. Şurada nefesim kesildi. Benim gibi güçlü bir adam maske takıyorsun ya oradan çıkarken. Şuradan hafiften göstereyim. Karlı dağlarımız. Evet, Santa Lucia. Sen mi büyüksün? Ben mi? Güzel ya. Andes. Ant dağları. Ve Santiago. Dümdüz bir şehir ya. Şimdi tabi üst kata çıkınca pardon daha iyi anlayacaksınız. Dümdüz bir şehir olduğunu. Mükemmel ya. Asyalılar hep her yerde abi, Asyalılar. Asyalıların olmadığı bir yer yok. Biz şu an zirvedeyiz. Zirvedeyiz. Şöyle alt kısımları gösterelim. Bu tepenin özel bir hikayesi var. İspanyollardan olan Pedro de Valdivia 1541 yılında bu bulunduğumuz tepeye çıkıyor. Ve buradan bu görmüş olduğumuz şehre, tabi o zaman şehir yok. Eski İnka kalıntıları, Mapuche kalıntıları falan var. Tepeler var, dağlar var. Onlara bakıp bir keşif yapıyor ve şehri buraya kurmaya karar veriyor. Daha sonrasında da şehir yavaş yavaş kurulmaya, yapılmaya başlanıyor. Aynı zamanda Santa Lucia tepesinde eski İnka medeniyetinden kalma kalıntılar var. Eski yolları var. Ticaret yaptıkları yerleri veya kaldıkları yerleri birbirine bağlayan yollar. Ektikleri, biçtikleri, kestikleri aletler falan bulunmuş buralarda. İspanyol öncesinde de bir tarih kalıntıları var burada. O açıdan da önemli. Tabii İnkalar tüm Şili'ye hakim değil. İşte özellikle kuzeyi ve bu bulunduğumuz Santiago'ya kadar olan bölge, Şili içinde söylüyorum, bayağı varmış ve zaten üst taraflarda Peru'dur, Bolivya'dır. Asıl İnkaların merkezi Peru, Cusco. Evet, şimdi inişe geçtik. Aslında paraşütümle de inebilirdim ama olsun, ben yorulmayı tercih ediyorum. Gelin gelin. Gelin. Çok bir şey var sanki, gelin. Bahsettiğim Pedro de Valdivia Santiago'nun kurucusu abimiz. Yani Şili'nin kurucusu değil de Santiago'nun kurucusu. Bakın, dediğim gibi 1541. Elinde defteri, kağıdı, kalemi, dürbünü, buradan bakmış şehri
kurulma adımlarını gerçekleştirmiş. Peki kale olur da top olmaz mı? Olmadan olur mu abi, topsuz? Ama bu abiler bence topta bizim kadar gelişmiş değiller ya. Bir Osmanlı değil yani. Zaten koskoca Kestel abi, insan birkaç tane daha koyar. Büyük top koyar, bir şey koyar. Bir tane şöyle numunelik herhalde buraya koymuşlar. Az önce de söylediğim gibi burası hem İnka hem de Mapuche'ler tarafından da tarihsel bir özellik barındırıyor. Bunlar da Mapuche'lerden kalma oyma. Gelinecek bir yer mi? Santiago'ya geldiyseniz gelinecek bir yer abi, çünkü direkt Santiago'nun göbeğinde ücretsiz şehri kuş bakışı görebiliyorsunuz. Merdivenlerden çıkıyorsun, fotoğraf çekiyorsun, video çekiyorsun. İşte Pedro de Valdivia'yı öğreniyorsun, Santiago'nun kurucusunu. Güzel yani. Şu an Santiago sokaklarındayız. Merkez sayılabilecek bir yerdeyiz. İşte burada klasik çarşı pazar. Burada ilginç olan şey, dükkanların hemen önlerinde işportacılar var ve dileyen dilediği şeyi satabiliyor. Kesinlikle öyle bir belediye görevlisi, zabıta falan buralarda yok. İşporta, dükkan, herhangi bir sorun yok. Buradaki satıcıların çoğu da Kolombiyalı ve Venezuelalı. Her yerdeler, her yerdeler. Şu an Plaza de Armas'tayız. Santiago'nun en önemli meydanı burası. Sosyal protestolarda ölen insanların anısına yapılmış. Hepsinin birer anlamı var. Vatandaş siyasi problemlerden sıkılmış, zamlardan sıkılmış ve sokaklara çıkmış, ama tabii sonu provokasyonlarla bitmiş, olaylar büyümüş vesaire vesaire. Bu meydanın bayağı bir önemi var sosyal protestolar için. Protestolardan dolayı yanmış bir çöp kutusu. Bitmiş yani. Çöp kutusu biter mi abi? Yanmış ve yok olmuş. Aynı zamanda bugün günlerden LGBT günü. Burada bir dans gösterisi. Burada keklerimiz var. İnsanlık patates kızartması ve sosisliden ileri geçemedi ya. İlerleyemedi yani. Yani uzaya çıktık, hala da saçma sapan patates kızartması ve sosisli abi. Gayet normal işte, insanlar takılıyor ya.
Ablalarımız muhteşem ya. Abi mi demem gerekiyordu. Demiyorum. Aa, başı bağlı bir abla. Peder. Hola papa. Hola papa, hola. Pamuk şeker, pamuk şeker. Abi Şili demeyeyim, Tekirdağ sahili demeyeyim belli değil ya. Burası da sanat merkezlerinden biri. Bizim Beşiktaş'taki Atatürk Kültür Merkezi gibi düşünebilirsiniz. Ama pek de bir şey yok bu sıralar. Sanat adına klasik satıcılar her yerde. Aa, burada baklava var ya. Tabii artık baklavalığı kalmamış ama sıra. Bu arada Şililer sırada beklemeyi çok seviyor ya. Kitapçılar, ajandacılar. Şurada güzel. Retro, retro. Retro adı altında eski püskü şeyleri kakalıyorlar insanlar. Ondan sonra retro diyorlar ya. Eski leş gibi şeyler ya. Şu bina iyiymiş ya. San at. Evet, Boriç burada. Otantik restoranlardan biri. Şuradaki gençler Pokemon oyunu oynuyor herhalde ya. Kaldı mı oyun artık ya? Herkesin elinde bir telefon. Bir şeyler arıyor bu parktalar. Saçma sapanlık zaten burada abi ya, buralarda ya. Elinizde telefon, mal olmuşsunuz iyice ya. Abi çocuk da değiller ha. Aynen Pokemon oynuyorlar. Deli gibi ya. Abi bu oyun 4-5 sene 6 sene önce de kalmadı mı ya? Hala var mı ya bu oyun? Hayır, burada binlerce kişisiniz abi. Yani bu Pokemon'da aradığınız şey ne ki yani? Kaçta 3 tane şey var arada çıkacak karşınıza. 1000 kişisiniz yani, nasıl? Yani hiç mi kafanız çalışmıyor oğlum? Gidin ayrı ayrı takılın ya bu. Oyunun mantığını bilenler varsa da bir yazsın. Yani demek ki bununla bu asosyal arkadaşların sosyalleşmesi de böyle oluyor. İnsanlar nelerle uğraşıyor ya. Çoğu ergen ama bayağı yaşı başına almış insanlar da var. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada. Bu Şililer zaten böyle Pokemon'dur. Bu animeleri falan çok seviyor. Yani bir anime etkinliği oluyor. Deli gibi abi. Yüzlerce insan geliyor ya. Zaten genç kızların çoğu aynı animelere benziyor. Onlar gibi giyiniyorlar. Makyajlarını öyle yapıyorlar. Zaten gözleri de çekikmiş Şililerin. Saçma sapan Pokemon, Digimon mağazaları falan var. Dükkanları var. Hala da oradan Pokemon kartı falan satın alıyorlar. Fotoğrafını alıyorlar. Saçma sapanlık yani. Evet arkadaşlar, bu da chorrillana. Patates kızartması, kızarmış et, kızarmış yumurta. Chorrillana.